Marvel evrenini takip etmekten yoruldunuz değil mi? 60 yıllık tarihi Marvel sıfırlıyor. Ben Saadet, hoş geldin. Hazırsan başlayalım. Bu arada şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Kanala desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Katıl özel videolar devam edecektir. Peki Marvel bunu nasıl yaptı? Yani 60 yıllık bir külliyatı sıfırladı. Artık takip etmesi bakımından da çok fazla zorlamaya başlamıştı. Neredeyse tüm evrenler, karakterler, farklı varyantlar birbirine girmişti. Ancak çizgi roman okurlarına biz sizi anlıyoruz diyen bir tonda yaklaştı Marvel. Artık Marvel'ın taptaze, karanlık ve modern bir evreni var. Peki bu evrenin ilk çizgi roman cildi hangisi? Ultimate evreni başlangıç cildi. Şanslıyız ki Arka Bahçe tarafından Türkçe'ye basıldı. Jonathan Hickman'ın Fantastic Four'unda aslında buna temel atılmış ama okurken ben fark etmemişim. Bu cildi okuduktan sonra fark ettim. Tabii ki de büyük bir bağlılık yok. Dönüp Fantastic Four, Jonathan Hickman serisini okuyup tamamlamanıza gerek yok. Direkt bu ciltte başlayabilirsiniz. Fantastic Four'un Reed Richards'ı bu evrende Maker olarak geçiyor. Zaten Maker ismini daha önce duymuştum. Neyse oraları hiç karıştırmayalım. Bu taze ve yeni bir evren. Yani eski Ultimate evreninde Reed Richards'ı kendisi. Ama bu evrende Maker. Evet, Fantastic Four'un Reed Richards'ını da göreceğiz ama Maker asıl evreni yaratan, kendince nedenleri olan, ruh hastası, manyak, çatlağın teki. Yani bu cilt çok yenilikçi bir event arkadaşlar. Ben çok sevdim. Okurken bir tık sıkıyor olabilir ama Hickman zaten kaleme aldığı çizgi romanlarda bunu bir tık alt metni fazla verdiği için yapıyor. Alt metin ne? Hikayenin alt metni. Yani Neil Gaiman gibi sağa sola referanslar atmaktan ziyade illaki tabii ki Hickman da sağa sola referanslar atıyor ama benim bahsettiğim alt metni burada hikayenin alt metnini veriyor. Yani nelerin olacağını o kadar güzel yedirerek veriyor ki. Hatta Hickman okurken şunu diyorum, ya aslında bunu en başında bize söylemiş ama ben de bunu fark etmemişim gibi bir hissiyatla doğuran bir yazar bende. Cilde genel olarak baktığımızda kuşa baskı olmadığını görüyoruz ama hani Arka Bahçe'nin bazı ciltlerindeki o yoğun koku bu ciltte çok çok daha azalmış. Hani neredeyse yok denecek kadar az. Umarım hani bunun bir zararlı etkisi de yoktur arkadaşlar. Bir tık kokuyor. Hani yeni kitap kokusu değil bu. Bak samimi söylüyorum, yeni kitap kokusu değil. Kuşe kağıt değil ama kullanılan kağıt kalitesi bence güzel. Çünkü çizimleri çok tatlı, güzel bir şekilde yedirerek vermiş. Yani hani böyle retro durmuyor. Aksine kuşe gibi duruyor ama kuşe değil ve soft kapak. Kısım koleksiyonerler için çok önemliydi. Şimdi gelelim çizgi roman okuyan ama daha çok Marvel okuyan kısmın ilgilendiği kısma. Şimdi bu cildin vurgusu için distopik bir atmosfer düşünmemiz gerekiyor. Kahramanlar hiç kahraman olmamış. Aksine hani kötüler diyebileceğimiz villain tarafındakilerin dünyayı yönettiğini düşünün. Ama bunu da her şeyin çok daha iyi ve dengeli olması için yaptığını farz edin. Bu kimin mottosu? Maker'ın mottosu. 616'yı sileceğim ve mahvedeceğim diyor. Gideceğim karakterlerin orijin hikayelerine ve o orijin hikayelerinde karakterlerin kahraman olmasını engelleyeceğim diyor. Spider-Man kısmında yemin ediyorum sinirlendim. Spider-Man'i bu kadar sevdiğimi düşünmezdim. Fakat hikayenin o kısmında böyle bir atak geçirdik. Bir sinirlendik. Fazla empati yaptık mı? Bence yaptık. Yani ben yaptım. Peki bu çizgi romanda hani şu var ya, tarihin akışını değiştirmek var. Peki buna benzer bir çizgi roman daha vardı, hatırladınız mı? Çok önceki videolarımda bahsetmiştim size. Burada da bir kurşunla tarihin akışı değişiyordu Canikom. Hatta daha önceki videolarımda ısrarla okuyun demişimdir. Çok sevmiştim. Hatta neden fazla popüler değil bu cilt diye de şaşırmıştım. Buradaki fikri almışlar. Bu evente bir güzel yedirmişler. Çok dahiyane ve güzel buldum. Neden? Bu cildi okurken biz Spider-Man'in Spider-Man olamama halini görüyoruz ya. Evet, biz bu eventi okurken de bunu görüyoruz. Ancak tabii buradaki olay daha derin, daha farklı. Ama bu bir one shot okuma olarak Türkçe'ye basıldı. Eğer bunu sevdiyseniz buradaki karakterlerin kahraman olamama hikayesini bu cildi de seversiniz ya, böyle kısaca bir ekstra öneri yaptıysak devam edelim. Yeni Ultimate evreninin başlangıcı bu cilt. Ultimate evreninin nasıl oluştuğunu, neden oluştuğunu, Maker'ın yani Ultimate evrenini oluşturan Maker manyağının asıl mottosu neydi diye merak ediyorsanız bu cildi referans almak durumundasınız. Hatta yeni çıkacak olan Ultimate ciltlerini de okurken yine ana referansımız bu cilt olacak. Çünkü Hickman burada bir eventi üstümüze saldı ve dedi ki şimdi devamlı hikayelerini farklı karakterler üzerinden okuyabilirsiniz. Henüz almayanlarınız varsa baskısı var arkadaşlar. Öneriyorum ve videodaki hiçbir şey reklam değil. Burada biz bir tutkuyu, bir hobiyi paylaşıyoruz. Cildi bu arada bitirdiğinizde arkasında bundan sonra Ultimate X-Men'i okumanızla ilgili bir not geçiyor. Aslında Ultimate Spider-Man'i de okuyabilirsiniz. Bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. Tabii ben yönlendirmeye dayanarak Ultimate X-Men'i okumuştum ama Ultimate Spider-Man de okunabilir. Bendeki varyant kapak çok güzel değil mi? Eğer ki Japon tarzı çizimler zaten seviyorsanız, ekstra bir manga okuruysanız bu çizimler çok alışık olacak. Çünkü Momoka burada iyi bir iş çıkarmış. Kuşe kağıt estetiğine de yakışmış olduğunu düşünüyorum çizimlerinin bu arada. Böyle kuşe saman kağıt takıntım yoktur ama yine de çizimlerin yansımasındaki kuşenin faydasını konuşmamızda fayda var diye düşünüyorum. Bu ciltte de evet, biz Ultimate X-Men serisini biliyorduk zaten ama bu yeni Ultimate evrenindeki X-Men Maker'ın yediği nanelerden sonra
sonra oluşacak olan yeni X-Men'i de tasvir ediyor. Zaten bu ilk 1. cildi olduğu için karakterler buluşuyor, tanışıyor, kendilerini keşfediyorlar, güçlerinin kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkmasından muzdaripler ve bununla birlikte bu keşif sırasında biraz da ne yaşadıklarına olan bakış açıları derinleşiyor bu ciltte. Okurken çizimler bir kere keyif verecek çünkü klasik Amerikan tarzından ziyade dediğim gibi korku, manga, hani anime tarzı çizimler hakim bu ciltte ve varyant kapak ile normal kapak arasında herhangi bir fiyat farkı yok arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Yani en azından ben alırken yoktu. X-Men dediğimizde aklıma bu cildi okurken ilk bizim alışkın olduğumuz X-Men'ler geldi arkadaşlar. Hani bizim bildiğimiz bir ekip var zaten, yenisine gerek var mıydı demeden yenilikçi yaklaşıyoruz ve bunun da tadını çıkarmamız gerektiğini düşünüyoruz. Nostaljik olanın yeri her zaman ayrıdır ama bu yeniliklerde neden olmasın diyerekten okumaya devam ettim. Hisako Ichi isminde Japonya'da yaşayan bir arkadaşla başlıyor bütün hikaye ve Ultimate evrenini derinleştiriyor bu arkadaş aynı zamanda. Hem kendi yolculuğunu bizi betimlerken hem de Japon kültürünü de bize betimleyen bir cilt. Normalde çizgi romanlarda ben buna hiç alışık değilim. Bir tek Witcher Ronin cildinde ben bunu görmüştüm ama bu Ultimate X-Men cildinde bu vardı ve detaylı olarak Japon kültüründen yerleştirmeler de bence çok güzel yapılmış. Bunu okurken şu ayrım kaçınılmaz. Bu bize X-Men gibi hissettirmiyor. Kesinlikle katılıyorum. Ama bu yenilikçi bir tat ve okuması çok keyifli. Buna da kesinlikle katılıyorum. Yeniliğe gerek var mıydı diyenlere ise şu. Yani bir event atılıyor. Yeni bir Ultimate evreni yaratılıyor. Oraya yeni karakterlerin girmesi gerekiyor. Yani New Avenger gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu Ultimate evreni güncelden Marvel okuyucularını, özellikle Amerikan komik okuyucularını bağlar diye düşünüyorum. Serinin detaylı referanslarını yakalayabilmek için bu cildi okumamız gerekiyor. Bunun peşinde isterseniz Ultimate Spider-Man'i de okuyabilirsiniz bu arada. Hiç problem değil. Çok hani böyle bir zamansal sıçrama yaşamıyorsunuz. En iyi çizimlerin ben bu ciltte olduğunu düşünüyorum bu arada. Bunun tabii ki de bir manga okur olmamdan ziyade Amerikan çizgi romanda bu deneyimin yaşatılmış olmasıyla alakası var. Yani Marvel evreninde böyle önerebileceğiniz çizgi romanlar varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Faydalanırız. Tamam, şimdi biz Ultimate başlangıç evrenini okuduk. Peşine Ultimate X-Men'i okuduk. Çizimleri güzel dedim. Biri de okunması gerekiyor. Başlangıç evreni dedin. Ama en iyi hikaye hangisinde derseniz Ultimate Spider-Man evli ve çocuklu. Hikaye işleyişi o kadar iyi ki Peter Parker'ı hani böyle yaş alırken çocuklarıyla normal bir baba mottosuyla yaşarken görüyoruz ve bunu tamamen bizim yani normal yaşadığımız hayatta gerçekliğin içindeki atıflarla yapmış. O kadar güzel. Mary Jane bu arada çok sadık bir eş. Ki Gwen Stacy detayı var bu ciltte. Bak ben orada bir kuruldum. İster istemez bir kuruldum. Hani tamam, Gwen Stacy hepimizin travması. Gwen Stacy'nin ölümü hani Marvel okurunun klasik travmalarımızdan bir tanesi. Bunu biraz tartışalım bence. Ancak Gwen Stacy arkadaşlar bu ciltte öyle bir yerde görüyoruz ki beni acayip rahatsız etti. Çünkü muhtemelen ikinci cildinde bize kafaları yedirecek bir olay yaşanacak. Sakinim. Her ne kadar spoilersız anlatmaya çalışsam da detay vermeye çalışıyorum. Fark ettiniz değil mi? Peter Parker Spider-Man değil ama hayatında büyük bir eksiklik var, bir boşluk var. Bunu çok fazla hissediyor. Yani bu şey demek. Sen kahraman olmak için doğmuşsun. Üstelik Ben amca da hayatta arkadaşlar. Bu spoiler sayılmaz. İlk sayfaları çevirdiğinizde zaten görüyorsunuz. Tam bir Demet Akalın şarkısı gibi. Evli, mutlu, çocuklu. Ama tabii ki de o örümcek tarafından ısırılacak. Yoksa bu seri çıkmaz. Spoiler da sayılmaz bence. Hepimiz bunu tahmin ediyoruz. Güzel hani böyle vadif hayallerimiz vardı ya, yayınlarda bunu sık sık konuşuyorduk arkadaşlar. Ama burada onu gerçekliğe taşımışlar. Yeni evrene taşımışlar. Çok memnunum. Yani burada sonunda Peter Parker hani böyle beş parasız falan değil. Sonunda yüzü gülüyor. 30'lu yaşlarında. İşi gücü var. Evlenmiş. Çocukları var yani. Sonunda o ailelerimizin, büyüklerimizin bize ideal olarak tasvir ettiği ortalama olan aslında hayat düzenini yaşıyor. Onun adına sevindim ama buna rağmen içindeki o boşluk hissi var ya, onu acayip iyi vermiş Hickman. Biz ne dedik? Birinci ciltte Ultimate evren cildinde dedik ki Maker geliyor ve süper kahramanların güçlerini edinememesine sebep oluyor. Yani bunu engelliyor. Tarihin akışını değiştiriyor. Ya da o güçleri başkalarına falan veriyor dedik. Burada Spider-Man'in niye kostümünü görüyoruz biz? Çünkü olacak olana, kadere yani kimse karşı koyamıyor. Buna Maker bile kendi dünyasını yaratmaya çalışsa bile Peter Parker'ın kaderinde Spider-Man olmak var ve olacak. Ya bunu zaten kapaktan anlıyoruz arkadaşlar. Buraya bir kapak koyabilirlerdi. Evli, mutlu, çocuklu tonunda bir kapak da koyabilirlerdi gerçekten. Ama bu kostümü gördüysek orada yani bir Spider-Man hikayesi okuyacağızdır
ve bu da spoiler değildir. Kendimi açıklamışımdır umarım. Bu arada şu anda hala bu videoya hype puanı vermediysem bir tık incittin beni şu anda. Yorumları sola kaydırarak hype tuşuna ücretsiz basarak beni destekleyebilirsin. Abone değilsen kanala abone olabilirsin. Videoyu da beğenirsen çok sevinirim. Marvel evrenindeki Peter Parker ne istiyordu? İşte normal bir hayat olmasını bir noktada çok arzuluyordu ya. Çünkü bütün mesele Ben amcasının ölmesiyle başlamıştı ya. Burada yaşıyor, çocukları var. İşte Mary Jane de evli. Aslında ideal olan, istediği her şeyi elde etmiş ama yine de bir boşluk yaşıyor. Bu biraz tekrara düşer gibi oldu belki de ama bu kahraman olma boşluğunu bence acayip iyi vermişler ya. Hem görsel tasvirle, mimiklerle hem de o diyaloglarla. Leziz. Zaten Spider-Man sevenler olarak bak en çok seven fanından tutun da benim gibi sevene kadar Spider-Man hikayesi okuyan, Peter Parker'ı seven, birazcık benimsemiş olan herhangi birisi bile Spider-Man'i bu tonda muhakkak görmek istiyordu. Bu yüzden cilt ilk yarısında böyle güzel bir açılış yapıyor. Leziz ilerliyor. Okuduğunuzda pişman olmayacaksınız. Birincisi zaten kuşe kağıt arkadaşlar. Çizimler muazzam. Hickman bazen zorlar. Dilinde bir ağırlık vardır, bir dinginlik vardır, bir oturmuşluk vardır. Ama akıyor ister istemez. Çizimlerle çok güzel desteklenmiş. Yeni Ultimate evrenin ismi de 6160 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dansçı Minecraft'ır 6160 gibi bir şey oldu bu ama neyse. Ayrıca Harry detayı da beni gıcık etti. Yani klasik hikayede biliyoruz artık. Peter'ın en iyi arkadaşı, bir noktadan sonra düşmanı. Bu hikayede ama çok değişik akıyor. Yani Green Goblin'i görüyoruz ama hani utanmasa kahraman olacak başımız. Bu yüzden de bu yeni evrende böyle bir şeyler olurken arkadaşlar hani kabul edememe tonuna ister istemez giriyoruz. Çünkü alıştığımız bir külliyat var arka planda. Ama burada bize gelip farklı bir şey söylüyor. Bakalım. Devam ciltlerini sabırsızlıkla bekliyorum bu evrenin. Huysuz ihtiyarlar mottosu var ki onu da çok sevdim. O detay da bence çok keyifliydi. Hatta sonlara doğru bazı paneller var ki acayip hoşuma gitti. Kostüm detayı okuduktan sonra yorumlara spoiler yazarak büyük harflerle devamını getirebilirsiniz düşüncelerinizi. O panelleri yani Spider-Man kostümüyle ilgili olan o panelleri acayip sevdim. Bu arada bu X-Men cildinde evet yine bir okul var ama önceden alışkın olduğumuz gibi bir okul yok. Ama yeni evren öyle bir noktadan sesleniyor ki şu an boş düşünüyorsun diyor. Devam et. Okumaya devam et. Bak seveceksin diyor ve nihayetinde sevdiriyor kendinde. Beni biliyorsunuz arkadaşlar beğenmediğim şeyleri bazen adını bile almam veya ya berbat da okumayın derim. Ama bu seriyi seveceğinizi düşünüyorum. Belki Ultimate evreni başlangıç cildi okurken bir tık yorabilir. Çünkü Marvel Comics anlamında alışık olduğumuzun biraz daha dışında veya üstünde bir şey. Bir noktada yavan gelebilir ama yine de iyi bir event. Sadece macera odaklı, koşturmacalı bir event değil. Umarım anlatabilmişimdir. Sorularınızı da rahatlıkla yorumlara yazabilirsiniz bu arada tabii ki. Bu evrenle ilgili o kadar fazla soru işaretimiz var ki hani Avengers vesaire bunlar nasıl kurulacak? Burada Ultimate olayları nasıl dönecek? Bir sürü teori kurabiliriz. Çünkü minik ipuçları bırakılmış bu ciltlerde ama tabii ki de okudukça öğreneceğiz. Sabredeceğiz. Yeni baskı bekleyeceğiz. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. MCU Marvel sinematik evreni yani bir tık artık tökezlemeye başladığı yerde çizgi roman tarafı burayı çok iyi toparladı bence. Hani bilmiyorum ne düşünürsünüz de zaten biz MCU'yu izlerken artık şuna alıştık. Bir çizgi roman ana referans alınır ama diğer çizgi romanlardaki olaylar da minik dokunuşlarla değiştirilerek daha sinematik hale getirilerek izleyiciye verilir. Hani çizgi romanları okuduktan sonra MCU'yu elbette beğeniyoruz, keyif alıyoruz ama çizgi romanların verdiği doyumu ben yakalayamayan taraftarım. Ama yine de sinematik olarak da izlemek keyifli bence. Belki de artık sinematik evrende de bir sıfırlama gerekiyor mu acaba? Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bakma cesaretini asla kaybetme.